Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Ocak 2024. Met çekiyoruz. Ufak bir arazi. 8-10 dönüm bir yer. Buraya patlıcan ekilecek. Aşılı patlıcan ekilecek. Çeşit A117. Yer biraz yaş, çamur görüyorsunuz. Ama bir hafta sonra ekileceği için mecburen biraz çamur da olsa girmek durumunda kalıyoruz. Geçen sene burada biber ekilmişti. Malum Çukurova'da don çok geç düşüyor. Hasat da çok uzun süreli olduğundan dolayı buranın sürmesi geciktiği için ancak kavuşturabildiler. Yani tarla doğru dürüst güneş görmedi. Hemen biber bittikten sonra sürüldü. Bir 20 gün bir ay ancak bir boş kaldı. Şimdi de patlıcan için hazırlık yapıyoruz. Patlıcan yapılacak. Bunun üzerine 180 santimlik şey çekilecek. Demir çekilecek. Tünel sera yapılacak yani. Naylonumuz 30 santime delikli. Fakat bu naylon bunun için değildi. Stokta vardı diye bu kullanıldı. Normalde patlıcan, aşılı patlıcan biraz daha seyrek dikiliyor. Dekara 1200 adet fide siparişi verilmiş. Yani bu 8 dönüm küsür için 10.000 adet A117 aşılı patlıcan fidesi siparişi verildi. Ve Şubat 10 gibi bir hafta içinde, eğer yağmur çamur falan fazla olmazsa, Şubat 10 gibi de ekimi yapılacak. Hat arası mesafemiz 1 metre 80 santim. Hat üzeri mesafemiz de 50 santim olacaktır. Bu şekilde 1150-1200 civarında bir fide gitmekte. Fide demişken fide fiyatları da oldukça yüksek. 16 lira ile 20 lira ödeme durumunuza göre değişiyor. Engin arkadaşımız da 17 liradan fideyi almış. Yani 10.000 fide, 8 dönüm yer, 170.000 lira sadece fide parası. Patlıcan olunca özellikle Çukurova'da, diğer yerlerde çok fark etmiyor ama patlıcan için yer tuttuğunuz zaman dönüm fiyatı, kira fiyatı çok daha yüksek oluyor. 12.000 lira, 13.000 lira, 15.000 liraya kadar duyuyoruz ama burayı da mesela 9.500'e tutmuş. Burası küçük bir yer, hatta uygun tutmuş. Patlıcana 11-12.000 liraya gitmekte, kiraya gitmekte. Şimdi bu patlıcan ekiliyor. Yılbaşına kadar tarla boş kalmıyor. Yani sürekli hasat yapılıyor. Temmuz ayında falan bir budama yapılıyor. Bir ay, 2 ay bir duraksama yapılıyor. Ondan sonra tekrar hasat yapılıyor. Don uğrana kadar devam ediyor. Dolayısıyla normalde Çukurova'da 2 mahsul ekerler. Ama patlıcan olduğu için bir mahsul ekiliyor. Hem de patlıcan ekilen yerde bir daha patlıcan ekilmediği için bir 5-10 sene, onun için kira fiyatları yüksek oluyor. Ama artık aşılı fide olduğu için yani 5-10 seneyi beklemeye gerek yok. 3-5 sene sonra tekrardan dikim yapılabiliyor. Taban gübresi 50 kilo kullandı. 20-20 kullandı. Hayvan gübresi atılmadı. Atmaya fırsat bulamadık daha doğrusu. Bu şekilde dikim yapılacaktır. Buraya gelmişken buranın da videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Patlıcan ekmek isteyen arkadaşlar, öbür tarafa dönemiyorum. Rüzgar var. Rüzgar olduğu için ses bozuk gelir diye şöyle bir tarlanın etrafını göstereyim. Etraf zaten narenciye bahçesi, her taraf. Narenciye demişken şurada da bir narımız var. Narenciye bu sene ayaklar altında, para etmiyor. Geçen sene güzel para etti ama bu sene para etmiyor. Patlıcandan bahsedelim. Patlıcan çok masraflı bir bitkidir. Açık ürünlerde en fazla masraflı olan
ürünlerden bir tanesi patlıcandır. Çukurova'da ektiğiniz zaman maliyetiniz daha yüksek oluyor. Fide parası 17.000 lira, 10.000 lira kira parası 27.000 lira. 1000 lira hazırlama parası 28.000 lira. 2.000 lira naylon parası 30.000 lira. 600-700 lira damlama parası 30.700 lira. Ekimini de 5 yömye ile yaparsınız. Çünkü bunun üzerine naylon çekiliyor falan. 5 yömye de 3.000 lira 35.000 lira. Taban gübresi atarsanız 50 kilo. O da ne ediyor? O da 1000 liraya yakın. Yani kısa bir toparlama yapmak gerekirse 36.000 lira. Hatta 35 diyelim. 35-36.000 liraya patlıcanı tarlaya dikiyorsunuz. Dekar maliyeti. Bu fiyatlar bazılarına göre çok uçuk geliyor ama gerçekten de uçuk da. Ama abarttığımız bir şey yok. Fiyatlar ortada. Gerçekler bunlar. Ondan sonra ta şimdiden başlıyorsunuz. Şubat'tan başlıyorsunuz. 12. aya kadar bunu sürekli yapıyorsunuz. Gübreliyorsunuz. İlaç atıyorsunuz. Özellikle Çukurova'da haşere daha çok. Beyaz sinek olsun, kırmızı örümcek olsun, bunlarla mücadele daha zor. Dolayısıyla bir mahsulün eğer toplama süreci uzunsa, bakım süreci uzunsa, Şubat'tan yılbaşına kadar baktığınız dönemde 10-11 ay bakıyorsanız bunun da gübreleme giderleri ve sulama gübre giderleri, ilaçlama giderleri çok daha fazla oluyor. Yani ölüsü diyorum ben size, minimum dönüme 10.000, 15.000'e kadar gübre ve ilaç maliyetiniz gidecektir. Dolayısıyla 35.000 lirayı da 45-50.000 lira toplama işçiliği hariç bunun bir maliyeti olacaktır. Peki diyeceksiniz ki madem bu kadar masraf var, 50.000 liraya toplama gideri hariç ne kadar mal veriyor? Bu adam buradan ne kazanacak? Nasıl oluyor? Onun da küçük bir gerçek olmayan tahminler üzerinden, gerçek olmayan derken fiyatları çünkü bilemiyoruz. Fiyatların realitesini bilmediğimizden dolayı gerçek olmayan diyoruz. Bir işçi 600-700 kilo, 500 kilo patlıcan toplar. 12-13 ton topladığı zaman, yani bir sezonda 12-13 ton ortalama güzel bir patlıcandır. 12-13 ton mal topladığı zaman ne gidiyor? 20 yövmiye gider. 20 yövmiye de 15.000 lira. Yani dolayısıyla sizin masrafınız 65.000-70.000 civarında minimum. Bunun budama giderleri var, üstünü açma masrafı var. 75.000 lira 12-13 ton malınız olacak. Kilosu 6-7 liraya geliyor. 10 liraya, 15 liraya ilk çıktığı zaman, sattığı zaman, daha sonra da 6-7 liralardan, 10 liralardan sattığı zaman para kazanır. Ama bir anormal durum olmazsa. Şimdi masraflar çok ama dolayısıyla bir enflasyon var. Paranın da değeri kalmamış. Kilo fiyatı 10 lira dediğimiz zaman çok yüksek bir fiyat değil. 70.000 lira, 80.000 lira maliyet de olsa 12 ton alan bir arkadaş 10 lira ortalamayla sattığı zaman 40-50.000 lira kazanıyor. Bu videoları yaptığımız zaman şu eleştirileri alıyoruz. Çiftçi her zaman ağlıyor, para kazanmıyor diyoruz. Ama niye ekiyor? Niye ekiyor arkadaşlar? Herkes kendinizden bir örnek alıp yaptığımız iş bu. Mesleğimiz bu. Bunu biliyoruz. En iyi bildiğimiz de iş bu. Onun için bir çiftçi, özellikle sebze eken çiftçi, sonu çok iyi olmuyor. Eninde sonunda batıyor ama bazıları da batmıyor. Daha güzel işler de yapıyor. Ama bir sene kar oluyor, bir sene zarar oluyor. Ailemizi geçindireceğiz. Bir istihdam yaratıyoruz. Bu işi yapıyoruz. İşimiz bu yani. Şimdi sonuçta sizin yaptığınız işte her zaman para mı kazanıyorsunuz? Bazen insan zarar ediyor. Risk eşittir kazanç. Riskiniz ne kadar yüksekse kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. 80.000 lira adam masraf edecek. Bırakın bir 40-50.000 lira para kazansın. Bir de 12 ay çoluk çocuğuyla çalışıyor burada. Ailesiyle çalışıyor. Demek istediğim, çiftçilik son yıllarda çok masraflı olmuş. Ama ürününe iyi bakan, mahsulüne iyi bakan, güzel verim alan yine para kazanıyor. Para kazanma umuduyla ekiyor.
Zaten o umut olmasa ekmez, zarar edeceğini bileceği işe kim girer? Bunu bu şekilde belirtmek istedim. Değerli dostlar, 10 dakika olmuş. Bizim de şurada 2-3 dönüm bir yerimiz kalmış. Bunun da meçini çektikten sonra işimiz bitecek. Hava da bayağı soğuk. Yaptığımız meç de yani çok da güzel olmuyor ama bu kış şartlarında bundan iyisi Şam'da kayısı. Görüyorsunuz, toprak çamur olmuş, bayağı bıçaklar sıyırıyor. İyi kötü meç çekebiliyoruz. Eğer bunu yapamazsak, normalde güzden hazırlanırsa daha güzel olur da bunu yapamazsak bir lenger girecek. Lenger dediğimiz disk. Onun üzerine de işçiler bu işi elle yapacak. Elle yapmaya kalktığın zaman toprakta dönüme 1 yömye, 1,5 yömye, yani 1000 lira para gidiyor. Ama bu şekilde hem daha hatlar düzgün ve güzel oluyor, hem de maliyeti düşük oluyor. Bu arada videonun başında da söyledim. Tarla benim değil. Bu ekilişi ben yapmıyorum. Arkadaşım, ayrıyeten traktörle piyasaya böyle meç çekiyoruz, iş yapıyoruz. Allah nasip ederse bu sene yine Ereğli'ye gideceğiz. Nisan, Mayıs aylarında orada ekilişlerim olacak. Orada videolarımız yine gelecektir. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hem böylelikle patlıcan maliyet videosu da yapmış olduk. Tarsus Yunusoğlu köyünden hepinize sevgiler, selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.